Antik Mısır'da devletin başında Firavun var. O yalnızca bir kral değil, orduların başkomutanı, başrahip, ülkenin en yüksek yargıcı ve Tanrı Horus'un yeryüzündeki temsilcisi. Bu nedenle firavunluk sadece siyasi bir makam değil, kutsal bir görev. İşte tam bu yüzden tarihçiler uzun yıllar boyunca Firavun denildiğinde yalnızca erkekleri düşündüler. Fakat Mısır tarihi bize bambaşka bir hikaye anlatıyor. Bazen devletin en güçlü kişisi bir erkek değil, bir kadın. Ve bu kadınlar geçici vekiller değil, Mısır'ın gerçek hükümdarları. M.Ö. 15. yüzyılda Mısır yeni krallık döneminin yükseliş yıllarını yaşıyordu. Firavun 1. Tutmose'nin kızı olan Hatshepsut başlangıçta yalnızca kraliçe olarak tanınıyordu. Eşi 2. Tutmose öldüğünde tahtın varisi henüz küçük bir çocuktu. 3. Tutmose. İlk başta Hatshepsut yalnızca naip olarak ülkeyi yönetti. Fakat birkaç yıl sonra beklenmeyen bir şey oldu. Hatshepsut kendisini Firavun ilan etti. Bu karar sıradan bir siyasi hamle değildi, çünkü Firavun olmak, tanrıların seçilmiş temsilcisi olmak demekti. Hatshepsut bu meşruiyeti güçlendirmek için doğrudan ilahi bir köken hikayesi oluşturdu. Tapınak duvarlarına işlenen kabartmalarda Tanrı Amun'un annesini ziyaret ettiği ve Hatshepsut'un ilahi bir çocuk olarak dünyaya geldiği anlatılıyordu. Mesaj açıktı. Ben sıradan bir kadın değilim. Tanrıların seçtiği hükümdarım. Hatshepsut'un heykellerine dikkatlice bakarsanız ilginç bir ayrıntı görürsünüz. Birçok heykelde erkek kıyafetleri giyer, göğüsleri gizlenmiştir, başında firavun tacı vardır. Ancak en dikkat çekici ayrıntı takma firavun sakalı. Peki neden? Çünkü firavunluk makamı yüzyıllardır erkek figürüyle özdeşleşmişti. Hatshepsut ise kadın kimliğini tamamen reddetmedi. Aksine devletin geleneksel sembollerini kullanarak halkın gözünde meşruiyetini güçlendirdi. Yani sakal bir cinsiyet göstergesi değil, krallığın sembolüydü. Hatshepsut denildiğinde akla büyük savaşlar gelmez. Onun döneminde Mısır askeri fetihlerden çok ekonomik kalkınmaya yöneldi. En meşhur girişimlerinden biri Punt ülkesi seferidir. Bugün tam olarak nerede olduğu hala tartışılan Punt'a gönderilen gemiler altın, abonoz, fil dişi, egzotik hayvanlar ve en önemlisi canlı mürü ağaçları getirdi. Bu olay yalnızca ticaret değildi. Hatshepsut bu başarıyı Deir el Bahri'deki anıt tapınağının duvarlarına ayrıntılarıyla kazıttı. Bugün bile bu kabartmalar sayesinde Antik Mısır'ın en önemli ticaret seferlerinden birini ayrıntılı olarak takip edebiliyoruz. Hatshepsut yaklaşık 20 yıl boyunca ülkeyi yönetti. Ölümünden sonra ise ilginç bir gelişme yaşandı. Heykelleri parçalandı, adı birçok anıttan kazındı, kabartmaları tahrip edildi. Uzun süre bunun kişisel bir intikam olduğu düşünüldü. Ancak günümüzde birçok araştırmacı bu uygulamanın daha çok firavunluk soyunun ve erkek egemen hükümdarlık geleneğini yeniden vurgulamaya yönelik siyasi bir girişim olabileceğini düşünüyor. Ama ne olursa olsun Hatshepsut tamamen unutulmadı. Antik Mısır'ın diğer önemli kadın figürlerinden biri de Nefertiti. Nefertiti de tarihin en ünlü kadınlarından biri. Bugün çoğu insan onu yalnızca Berlin'de sergilenen ünlü büstüyle tanıyor. Fakat Nefertiti bundan çok daha fazlası. Firavun Akhenaton'un eşi olarak başlayan yaşamı Mısır tarihinin en büyük dini devrimlerinden birinin merkezine dönüştü. Akhenaton yüzlerce tanrının yerine yalnızca Aten'in yüceltilmesini savunuyordu. Bu değişim sırasında Nefertiti de yalnızca bir kraliçe olarak kenarda durmadı. Tapınak törenlerine katıldığı yeni dini ideolojinin en önemli temsilcilerinden biri oldu. Kabartmalarda bazen düşmanları cezalandırırken, bazen tanrılara adak sunarken, bazen de Firavun'la eşit ölçekte tasvir edilir. Bu Mısır sanatında son derece dikkat çekici bir durum. Tarihçilerin hala tartıştığı sorulardan biri bu. Akhenaton'un ölümünden sonra Nefertiti kısa süreliğine tek başına hükümdarlık yaptı mı? Bazı araştırmacılar bunun mümkün olduğunu düşünüyor, bazıları ise yeterli kanıt bulunmadığını savunuyor. Ama kesin bir cevap var. Nefertiti, Antik Mısır siyasetinin en etkili kadın figürlerinden biriydi. Nefertiti'den sonra
Zaman içinde yaklaşık 1300 yıl ileriye gidelim. Antik Mısır'ın en güçlü kadın karakterlerinden birine. Karşımızda çok farklı bir Mısır var. Artık ülke Büyük İskender'in mirasını sürdüren Ptolemaios hanedanı tarafından yönetiliyor. Ve tahta çıkan son hükümdar 7. Kleopatra. Sinema filmleri onu çoğu zaman yalnızca güzelliğiyle anlatır. Oysa tarih bize çok daha farklı bir kadın gösteriyor. Kleopatra son derece iyi eğitim almıştı. Birden fazla dili konuşabiliyordu, diplomaside ustaydı. Ekonomiyi yönetebiliyordu ve en önemlisi Mısır dilini konuşan ender Ptolemaios hükümdarlarından biriydi. Roma'nın giderek büyüyen baskısı altında ülkesini bağımsız tutmaya çalıştı. Önce Julius Caesar, daha sonra Marcus Antonius ile kurduğu ittifaklar yalnızca kişisel ilişkiler değil, Mısır'ın varlığını korumaya yönelik siyasi hamlelerdi. Ancak M.Ö. 31 yılında Aktium Deniz Savaşı'nda alınan yenilgi her şeyi değiştirdi. Bir yıl sonra Kleopatra hayatına son verdi. Onun ölümüyle birlikte 3000 yıllık Firavunlar çağı da sona ermiş oldu. Hatshepsut, Nefertiti, Kleopatra. 3 farklı dönem, 3 farklı hikaye. Ama ortak bir gerçek var. Antik Mısır'da kadınlar yalnızca kralların eşleri değildi. Gerektiğinde devleti yöneten, ekonomiyi şekillendiren, diplomasiyi yürüten ve tarihin akışını değiştiren liderlerdi. Bu da bize Antik Mısır toplumunun kadınların siyasi kapasitesini tamamen reddetmediğini, belirli koşullarda onların en yüksek otoriteyi üstlenebildiğini gösteriyor. Tabii firavunlar ve kraliçeler Mısır kadınlarının yalnızca küçük bir bölümünü temsil ediyor. Asıl büyük hikaye piramitleri gören köylerde yaşayan, tarlalarda çalışan, pazar yerlerinde alışveriş yapan, çocuklarını büyüten ve her gün Nil'in ritmine göre yaşamını sürdüren sıradan kadınlara aitti. Firavunlar, kraliçeler, dev tapınaklar, bunlar Antik Mısır'ın en görkemli yüzü. Ancak bu uygarlığı ayakta tutan yalnızca sarayda yaşayan insanlar değildi. Milyonlarca sıradan insan. Her sabah Nil'in doğuşuyla uyanıyor, toprağı ekiyor, ekmek pişiriyor, çocuklarını büyütüyor ve sessizce tarihin akışını şekillendiriyordu.